Elimdeki ipleri değerlendireceğim. Elimde şöyle kalınca bir ip vardı. Zaten ince olmasını istemiyordum. Biraz canlı durması için. 3 numara tığ kullandım. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Halkamızı yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekip 3 tane zincir çekip halkanın içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Aralara birer zincir çekerek 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, 1 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptık. Bir zincir çekip ipi kaydıracağız ve ikinci sıraya geçeceğiz. Zincir boşluğuna değil, trabzanın üzerine ipi kaydırıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere, ipi kaydırdığım aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Aynı yere ikinci trabzanı yapıyorum. Ve sonraki gözeneğe bir trabzan ve zincir boşluğuna bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı zincir boşluğuna bir trabzan yapıyorum. Ve sıradaki gözenekleri kaçırmadan her gözeneğe birer tane trabzan yaparak 2 olan trabzan sayısını, birinci sırada 2 olan trabzan sayısını 4'e çıkarmış oluyorum ikinci sırada. 3 tane yaptım. Zincir boşluğuna bir tane yapıyorum. 4 oldu. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha ve aynı şekilde ikinci sıra bu şekilde örülecek. Altıgen oluşturacağız çünkü şaşırmadan düzgün bir şekilde çıkarabilmemiz için altıgen oluşturacağız. Tamamen yuvarlak yapabilirdik daire şeklinde. Fakat bu şekilde daha kolay olduğundan böyle yapmayı tercih ettim. Bu teknikle 10 sıra öreceğiz. Zincir boşluklarında birer tane arttırarak 10 sıra öreceğiz.
Evet, üçüncü sıramız için ipi kaydırıyorum. Zincir boşluğuna değil, trabzanın üzerindeki gözene ipi kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve ipi kaydırdığım yerden başlayarak trabzan yapıyorum. Şimdi bu sırada ve bu sıradan sonrakilerde zinciri de bir trabzan sayarak hesap edeceğim. Evet, zincirle beraber 6 trabzan olmuş oldu. Diğerlerini normal şekilde örüyorum. Şu tam dipteki gözeneği kaçırmayalım. Sayısı eksilirse görüntü bozulur. Metodu bu. Zincir aralarında bir tane sağdaki dilim için, bir tane soldaki dilim için arttırarak aralara birer zincir çekerek bu şekilde 10 sıra öreceğiz. Dördüncü sıra için ipi kaydırıyorum ve ipi kaydırdığım yere 2 tane trabzan yapacağım. Bundan sonraki sıralarda ipi kaydırdığım yere 2 tane trabzan yapacağım ki sayıları eşitleyeyim. Evet, dördüncü sırada zinciri de sayarak trabzan sayımızın 8 tane olması gerekiyor. Bu şekilde öreceğiz. Dördüncü sırada trabzan sayısı 8 olacak şekilde. Evet, 10 sıra tamamladık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sırayı tamamladık. İpi kaydırıyoruz. Yıldız uçlarını çıkartacağız. Ve ilk sırayı arttırma yapmadan öreceğiz. Evet, bu sırada arttırma yapmayacağım. İpi kaydırdım. 3 zincir çekiyorum. İpi kaydırdığım yere bir tane trabzan yapacağım. Ve her gözeneğe birer tane trabzan yaparak devam edeceğim. Son gözenek,
Oraya da bir tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekip dönüyorum. Şimdi eksiltmeye başlayacağım. Birinci gözeneğe değil, ikinci gözenekten başlayarak, birinci gözenekten değil, ikincisinden başlayarak trabzan yapıyorum. Son iki gözenek kaldı. İlkini atlıyorum, sonuncu gözeneğe trabzan yapıyorum. Bir tane boşluk bırakıyorum, ikinci gözeneğe trabzan yapıyorum. Evet, bu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Birinci gözeneğe değil, ikincisine trabzan yapıyorum. Eksiltme metodumuz bu. Evet, başta bir tane atlayarak, sonda bir tane atlayarak bu şekilde eksilterek ucu oluşturuyoruz. Üç tane trabzan kalana kadar bu şekilde devam ettik. Ve baktığımız zaman sonlarda birer tane, başlarda birer tane atlayarak 3 trabzan kalana kadar bu şekilde ördük. Şimdi bu ucu tamam. Bütün uçları, yıldız uçlarını bu şekilde öreceğiz. Evet, sonrakileri nasıl yapacağımı göstereceğim. Hemen birinci gözenekten tığ batırıp, zincir boşluğundan değil, birinci gözenekten tığ batırıp ipimi alıyorum. Üç tane zincir çekiyorum ve zincir çektiğim yere değil, zinciri çıktığım gözeneğe değil, yanındaki gözeneğe trabzan yaparak devam ediyorum. Zinciri çıktığım gözeneğe değil, yanındaki gözeneğe. Burada sayıları eşitlemek için öteki uçta ipi kesmeden devam ettiğim için aynı gözeneğe batmıştım. Ama bundan sonrakilerde 3 zincirden sonraki 3 zinciri çıktıktan sonraki gözeneğe batarak trabzan yapıyorum. Zinciri de hesap ederek burayı saydığımızda 20 tane trabzan oluyor. Buranın da 20 olması için, evet, 20 trabzan oluyor burada. Buranın da 20 olması için zinciri çıktığım yere değil, onun yanındaki gözenekten başlayaraktan trabzan yapıyorum. Sayıları eşitlemek için. Evet, sıranın sonunda yine arttırma yapmadan, başında yanındaki gözenekten başlayarak, sıranın sonunda zincir boşluğuna batmadan, arttırma yapmadan buranın trabzan sayısını da 20'de bırakmış oluyoruz. 3 zincir çekiyoruz. İkinci sırada değişiklikler oluyor. 3 zincir çekiyoruz. Birinciye değil, ikinci gözeneğe batarak eksiltmeye başlıyoruz. Başta bir gözenek atlıyoruz, sonda bir gözenek atlıyoruz.
Evet, sıradakini atlıyoruz. Sonuncuya batıyoruz. Sonrası birinci yaptığımız uçla aynı şekilde devam ediyor. Ve sonuncu yıldız ucu, sonuncu sıra, zincirden sonra 3 zincirden sonra 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane gözenek atlayarak sonda ve bitiriyoruz, tamamlıyoruz. Altıgene ait 10 sıra trabzan oldu. Uçlara ait 9 sıra trabzan oldu. Ve bu şekilde yıldızımızı oluşturduk. Şimdi derinlik yapacağız. Bunun için yıldızın etrafından bir tur sık iğne atacağız. Onun için ipi kestiğimiz yerden değil, bir önceki ucundan ipimizi alıyoruz ve ipi aldığımız yere bir tane sık iğne, hemen birinci gözenek, sonraki gözeneğe de bir tane sık iğne, sonrasına bir tane sık iğne, ve birinci trabzanı içeride bırakacak şekilde, içine alacak şekilde 2 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, bu şekilde 1 ve 2. Sonra aralardaki bölmeye batmadan, evet şuraya batmadan direkt, oraya batmadan direkt zincir boşluğuna geçiyoruz ve oraya da 2 tane sık iğne yapıyoruz. Boşluklara 2 tane sık iğne yaparak, biraz da ipimizi rahat bırakarak, çok gevşek değil, rahat bırakarak boşluklara 2'şer tane sık iğne yapıyoruz. Evet, tepede 3 tane gözenek vardı. Her birine birer tane sık iğne yaptık. Boşluklara 2'şer tane sık iğne yaptık. Ortaya geldik. Evet, bu şekilde ördük. Şimdi 2 ucun ortasındayız. Ortaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şu gövdesini yaparken ki bir zincirle oluşan boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz ve diğer uca geçiyoruz. Tekrar aynı şekilde boşluklara 2'şer tane sık iğne yaparak
uca 3 tane, boşluklara 2'şer tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Birinci sıra bu şekilde. Evet, ilk sık iğne turumuzu tamamladık. Şimdi diğer sıralar için çantanın da askısını beraber gireceğiz. Beraber öreceğiz. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Bu şekli oluşturduktan sonra eğer isterseniz, astar dikmek isteyenler için söylüyorum. Eğer isterseniz ikiye katlanmış astarı alıyorsunuz, yıldızı üzerine koyarak etrafını çiziyor ve yıldız halindeyken astarını dikiyorsunuz. Bu sizin için büyük kolaylık olacaktır ve astarın da çok düzgün bir şekilde durmasını sağlayacaktır. Ben astar kullanmayacağım ama kullanmak isteyenler için fikir olsun diye söyledim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Turu tamamlamıştık. Başladığımız noktaya geldik. Burada 130 tane zincir çekeceğim. Çantanın askısını oluşturmak için 130 tane zincir. Evet, zinciri düzeltiyorum. Dönme falan olmuş olmasın. 130 tane zincirden sonra zincirimi düzeltip ikinci uca sabitliyorum. Şimdi sık iğnenin ikinci sırasını öreceğiz. Bunun için zinciri sabitledikten sonra hemen ilk sık iğnenin tepesine ortadan tığ batırarak sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. Ortadan tığ batırıyorum ve çantanın iç tarafına gelecek ipten sık iğne yapıyorum. Tekrar ortadan batıyorum, iç tarafa gelen ipten sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde. Bu ikinci sırayı bu şekilde öreceğiz. Ve tekini alıyorum. İç tarafa gelen ipini alıyorum. Ortaya geldiğinde
O zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapmıştım ya, gövdeye ait zincir boşluğuna. Onu atlıyorum. Evet, ona batmıyorum. Onu atlıyorum. Devam ediyorum. İki ucun arasındaki o zincir boşluğuna yaptığım sık iğneyi atlayarak devam ediyorum. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Burası kaydırma yerimizde ama kaydırma yapmayacağım. Sık iğne yaparak zincirin üzerinden gideceğim. Zincirin üzerinde sık iğne yaparken zincirin tek ipini değil, çift ipini alarak sık iğne yapacağım. Şöyle göstereceğim. Evet, tek ip altta kalacak, çift ip sık iğnenin içine gelecek şekilde alıyorum. Bu şekilde öreceğim. Evet, gördüğünüz gibi daha düzgün bir görüntü oluşturdu. Eğer tek ip almış olsaydım görüntü bu şekilde gittikçe açılacaktı ve çirkin duracaktı. Göstereyim şöyle. O yüzden tekini değil, zincir ipinin ikisini alaraktan sık iğne yapıyorum. Evet, şuradan değil, ikisinin birleştiği noktadan. Şuradan değil, ikisinin birleştiği noktadan alınca ikisini almış oluyorum. Evet, bu şekilde. Buradan değil, şuradan. Evet. Şimdi sık iğnenin 3. sırasındayız. Bu sırayı gayet normal bir şekilde. Hani bundan önceki sırayı gözeneğin tek ipini alaraktan yapmıştık. Sık iğnenin tek ipini alaraktan yapmıştık. Şimdi sık iğnenin çift ipini alaraktan normal sık iğne yapıyoruz. Ortaya değil, alttan batarak.
Evet, bu şekilde öreceğiz. Şimdi ortaya geldik. İkinci sırada bir tane gözenek atlamıştık ya. Şimdi bu üçüncü sırada da 2 tane gözenek atlayacağız. Maksadımız biraz içe doğru kıvrılması. Sık iğnelerin biraz içe doğru kıvrılması. Evet, 1 ve 2. İkisini atlıyoruz. Sonraki sık iğneye batıyoruz. İkisini atlıyoruz. Sonraki sık iğneye batıyoruz. Ortaları bu şekilde yapacağız. Sonraki sık iğnelerimiz 4. ve 5. sık iğnelerimiz, sık iğne sıramız diyeyim. 4. ve 5. sık iğne sıramız hiç atlama yapmadan, hiçbir şey yapmadan dümdüz sık iğne yapacağız. Evet, ortalarda 2 tane atlayarak diğer yerleri normal örerek devam ediyoruz. Dördüncü sıradayız. Askının 3. sırası. Diğer yerlerin 4. sırası olmuş oldu. Çünkü askıyı çıkmadan önce de bir sıra sık iğne gitmiştik. Ve şimdi 4. sıradayız. Burayı normal bu şekilde örüyoruz. Yine ortayı göstereceğim. Diğer yerler normal. Ortaya geçiyoruz. Ortada atlama yapmıştık. Atlama yapmıyoruz. Göstereyim, aklınız karışmasın. Atlama yapmıştık. Şimdi yapmıyoruz. Her gözeneğe bataraktan sık iğnemizi örüyoruz. Komple bu şekilde döneceğiz. 4. sırayı. Beşinci sıramız. Yine ortayı gösteriyorum. Hiçbir değişiklik yapmadan 5. sırayı da bu şekilde gidiyoruz. Eksiltme falan yapmıyoruz. Beşinci sırayı tamamlamış olduk. Burası başlangıç noktamız. Fakat askıyı biraz kalınlaştırmak adına bir sıra daha yapıp askının öbür tarafında bitireceğim. Tam uç noktaya kadar çantayı birleştirmeyeceğimden dolayı 7 tane fazla sık iğne yaparaktan biraz içeriye giriyorum. Ondan sonra bitireceğim. Sayı söyledim ama önemli değil. İstediğiniz kadar, istediğiniz açıklığı verebilirsiniz. Evet, istediğiniz açıklığı verdikten sonra ipi kaydırma usulü kaydırıp bitiriyorum. Şimdi zambağın yapımına geçeceğiz. Bunun için 2,5 numara
tığ kullandım. Çünkü bu ipim çantanın gövdesini yaptığım ipten daha ince olduğundan dolayı 35 tane zincir çekeceğim. İlmeği aldıktan sonra, ilmeği yaptıktan sonra sayıyorum. 35 tane zincir çekeceğim. İlk zincirden başlayarak 12 tane kaydırma yapacağım. Evet, 12 taneyi tamamladık. 10 tane sık iğne yapıyorum. 12 kaydırmadan sonra 10 tane sık iğne. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 sık iğneden sonra 12 tane, zaten 12 zincirimiz kaldı. 12 zincirimiz kaldı ve her birine birer tane yarım trabzan yapıyoruz. Toplamda 12 tane yarım trabzan. Son yarım trabzanı yaptığım yerden tığımı batırıp beyaz ipimi alıyorum. Ve bir tane zincir çekip aynı yere bir sık iğne yapıyorum. İpi doluyorum. Sonraki gözene yarım trabzan
Sonrakine yarım trabzan, 4 tane trabzan yapacağım. Her gözeneğe birer tane. Bir tane daha yapıyorum. 3, dördüncü trabzan, yarım trabzan. 4 tane yarım trabzandan sonra 17 tane trabzan yapıyorum. ...17 trabzandan sonra 6 tane yarım trabzan yapıyorum. Yine tek ip almak istemiyorum çirkin durmasın diye. 2 ipin altından alıyorum ki düzgün dursun. Ve kalan gözenekleri de sık iğne yapıyorum.
Evet, tam tepesindeyiz. Tığımı batırıyorum. Batırmaya çalışıyorum. Evet, bir tane, iki tane sık iğne yapıyorum. Tam tepe noktaya. Tepedeki gözüne iki tane sık iğne yapıyorum. Dönüyorum. İlk gözüne bir tane sık iğne. Yarım trabzanları yaptığım yere kadar kaç tane sık iğne yaptıysam aynı şekilde bu tarafta da sık iğne örüyorum. Yarım trabzanlara kadar geldim ve yine 6 tane yarım trabzan yapıyorum. Altı tane yarım trabzandan sonra 4 gözenek kalana kadar trabzan yaparak örmeye devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi ipi kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip ipi kaydırdığım yere bir sık iğne yapıyorum. Sonrasında her gözüne birer tane yarım trabzan, 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Sonrasında 19 tane trabzan yapıyorum.
...19 trabzandan sonra çiçeğin ucuna kadar yarım trabzan yapıyorum. Şimdi tam tepe gözenekteyim. O tepede 2 tane sık iğne yapmıştım aynı yere. O 2 sık iğnenin ortasına bir tane yarım trabzan, bir tane trabzan, tekrar yarım trabzan ve dönüyorum. Yarım trabzan yaparak devam ediyorum. İlk tarafta yarım trabzan yaptığım ve yarım trabzan yapmaya başladığım noktaya kadar yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, 2 tane yarım trabzanı trabzan sırasına dahil etmişim karşıya baktığım zaman. O yüzden 2 tane yarım trabzan kala trabzan yapmaya başlıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Sayıyorum, 4 gözenek kala yarım trabzan yapmaya başlayacağım. Evet, 2 oldu.
3 ve 4. İpi kaydırıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. İkiye 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Ve yanındaki gözeneğe bir tane trabzan yapıyorum. Ve yanındaki gözeneğe 3 tane trabzan yapıyorum. Rahat bir dönüş için, çok fazla toplamasın diye. Her gözeneğe birer tane trabzan yaparak uca kadar geliyorum. Şimdi uçtayım ve aynı yere 3 tane dolgu yapmıştık. Yarım trabzan, bir trabzan ve yarım trabzan şeklinde. Şimdi bu 3 noktada 2 tane gözenek, uç noktada 2 tane gözenek oluştu. Ondan dolayı şu iki gözeneğin birincisine 2 tane trabzan yapıyorum. İkincisine de 2 tane trabzan yapıyorum. Ve devamında birer tane trabzan yaparak başa kadar gidiyorum. Evet, iki gözenek kalana kadar birer tane trabzan ördüm. Şimdi o kalan iki gözeneğin birincisine 3 tane trabzan yapıyorum. Karşı tarafta da yapmıştım. Sonuncu gözeneğe bir tane daha trabzan yapıyorum. Sonuncu gözeneğe de bir tane trabzan yapıyorum. Ve ipi kaydırıp bitiriyorum. İpi kestiğim yerden, ipi kaydırdığım yerden tığ batırıp öteki ipimi alıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane trabzan yaparak başlıyorum. Tekrar yanındaki gözeneğe bir tane trabzan yapıyorum. Onun yanındakine bir tane daha. Ve 3 tane yaptığım yere geliyorum. Bundan önceki sırada 3 tane yaptığım yere geliyorum. Oraya ilk gözeneğe bir tane, ikinci gözeneğe 2 tane trabzan yapıyorum. 2 ve o üçlü trabzanın son gözeneğine, şuradaki son gözeneğine 2 tane daha aynı yere trabzan yapıyorum. Evet, aynı yere. Sonrasında uca kadar her gözeneğe birer tane trabzan yaparak devam ediyorum.
Evet, ucudayım. Orada bir gözüne 2 tane, diğer gözüne 2 tane olmak üzere trabzanlar yapmıştım. Şimdi o çiftli trabzanların tam arasına, tam orta yerine bir tane trabzan, bir tane uzun trabzan, ikili trabzan, bir tane daha normal trabzan ve ucu tamamladım. Dönüyorum, her gözüne birer tane trabzan yaparak başladığım noktaya kadar geliyorum. Üçlünün oraya geldim. Evet, hepsine gördüğünüz gibi birer tane trabzan yaptım. Üçlünün oraya geldim. Öbür tarafta çıkışta yapmıştım. Şimdi başlangıcı olmuş oluyor. Buraya 2 tane trabzan. Sonraki gözene 2 trabzan. Ve sonraki 2 gözene birer tane trabzan yaparak bitiriyorum. İpi kaydırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve ipi kaydırdığım yere değil, bir sonraki gözene bir tane trabzan yapıyorum. Sonrakine bir tane daha yapıyorum. 2. Bir tane daha yapıyorum. 3. Bir tane daha yapıyorum. 4. Ve şimdi ilk sırada ikili trabzan yaptığım yerin tam ortasındayım. Ortaya 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tamamını saydığımızda 17 tane trabzan yapmış oldum ve bundan sonra her gözene 2 trabzan yapacağım. Her gözene 2 tane uca kadar. Şimdi evet, uçtayım. 3 tane, aynı gözüne 3 tane trabzan yapmıştım. Şimdi oraya 2 gözenek oluştu. Gözeneğin birincisine 2 tane uzun trabzan, ikili dolayarak 2 tane uzun trabzan, ikinci gözeneğe yine 2 dolayarak 2 tane trabzan yapacağım. Ve sonrasında yine normal bir şekilde normal trabzan yaparak her gözeneğe 2 tane devam ediyorum.
Şimdi bitime 17 gözenek kaldı. 17 gözenek kala tekrar birer trabzan yapmaya başlıyorum. Şimdi ikililerin oradayım. İlk sırada yaptığım ikililer. Şimdi tam ortasındayım. İki ikilinin arasına 3 tane trabzan yapıyorum. Karşıda yaptığım gibi. Evet, şurada yaptığım gibi. İki ikilinin arasına 3 tane trabzan yapıyorum. 3 tanesini yaptım. Sonra kalan sonraki gözeneklere birer tane trabzan yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. İpi kaydırdığım yerden tığ batırıp diğer ipimi alıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. İpi dolayıp aynı yere değil, yanındaki gözeneğe bir tane trabzan yapıyorum. Ve birer tane yaparak devam ediyorum. Evet, önceki sırada arttırmaya başladığım yere kadar geldim. Birer tane yaparaktan. Bundan sonra bir tane çift, bir tane tek yapacağım. Bir gözeneğe 2 tane, bir gözeneğe bir tane. Bir gözeneğe 2 tane. Sonraki gözeneğe bir tane. 2 tane. Sonrakine bir tane. Bu şekilde yaprağın ucuna kadar örüyorum. Yaprağın ucundayım. Bir tarafa 2 tane, bir tarafa 2 tane uzun trabzan yapmıştım. 2 dolayıp tam o ikilinin ortaya, tam tepe noktaya. Evet, şuraya tam tepe noktası oluyor. 2 defa dolayıp uzun trabzan yapıyorum. İkincisini yapıyorum aynı yere. Ve normal
bir tane dolayıp yine 2 tane yapmıştım, bir tane yaptım. Şimdi 2 tane yapıyorum. Sonra bir tane, sonra 2 tane. Bu şekilde arttırma yeri bitene kadar, ilk sıradaki arttırma yeri bitene kadar örüyorum. Arttırma yeri bitti. Şimdi teklilere geçiyorum. İpi kaydırıp bitirene kadar her gözeneğe birer tane tek örüyorum. Şimdi sarı ipimi alıyorum, bir tane ilmek yapıyorum. Tığ çıkartıyorum. Ve yaprağın ve şuradan bir yerden, siz isterseniz daha uzun yapabilirsiniz, isterseniz daha kısa yapabilirsiniz. Şuradan bir yerden tığ batırıp sarı ipi alttan alıyorum. İlmeğe takıp alıyorum. Ve burada örgü dikişi yapar şekilde, evet, örgü dikişi yapacağız. Tığımı şöyle batırıp alttaki ipi alıp ilmekten geçiriyorum. Bir daha alıyorum, ilmekten geçiriyorum. Evet, bu şekilde çiçeğin sarı yerini bu şekilde örüyorum.
Ve sarının ucuna siyahını yapacağız. Ben benekler de yapacağım. Siz istemiyorsanız yapmayabilirsiniz. Bu önce yaptığım yarısı yıldızın ortasındaki iki sırayı sarı olarak yaptım. Tercihinize kalmış. Etamin iğnesine beyaz ipi taktım. Şimdi dikişine geçeceğiz. İki parçayı birleştirmeden önce çiçek yapraklarını zambağı oluşturuyorum ki kolaylık olsun diye. Beyaz yerden itibaren, evet, şunun da sarısını yapmamıştım, gizlememiştim. Onu gizleyeyim. Beyazından itibaren dikmeye başlayacağım. Yerleştirip iğneleyeceğim. Ondan sonra dikişini yapacağım. Evet, beyazından itibaren şu şekilde çerçeveleyerek dikeceğim. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Sarısı görünecek şekilde. Şimdi iğneleyip sonra dikişine geçeceğim ama tek yaprak bırakacağım tekrar. Tam şu beyazın sınır noktasından iğneyi alıyorum. Alttan geçirerekten. Ve çok küçük, minicik olmayacak şekilde, dıştan da görünmeyecek şekilde, yaprağın içinde görünmeyecek şekilde. Zaten beyaz olduğu için sıkıntı olmayacaktır ama yüzeydeki ilmeği küçük yaparak alttakini biraz daha büyüterek şu sınır noktadan dikeceğim. Şimdi sarıya yakın olan
sarıya bitişik olan yerlerini dikiyorum. İpimin rengini değiştirdim. Tam iki rengin birleştiği noktadan aynı şekilde uçlarını sarının oraya dikiyorum. Evet, bu şekilde. Altı yaprağın uç kısmını da bu şekilde dikiyorum. Şimdi iki parçayı birleştirmeye geçiyoruz. Bunun için uçları dengeleyerek ve bu şekilde uçları dengeleyerek dikiş yapacağım yerden iğneliyorum ki kayma olmasın. Evet, dengeleyelim bu şekilde. Normal dikiş yerine örgü dikişi tercih ettim. Siz isterseniz iğneyle dikebilirsiniz. İlmek yapıyorum. Ve şuradan iğne takmıştım yer kaymasın diye. Tığ şuradan gözeneğin tam ortasından alttaki ipi alıyorum. Hani çantanın ikinci sık iğnesini yaparken yaptığımız gibi, çantanın etrafında dönerken yaptığımız gibi tam gözeneğin ortasından tığ batırıp alttaki ipi ipten batırıp karşıdaki parçanın yine gözeneğin alttaki ipi alarak ortadan batıp alttaki ipi alarak hepsini birden, ilmeği de beraber hepsini birden çekiyorum. Şimdi göstereceğim tekrar. Evet, şöyle göstereyim. Gözeneğin ortasından batıyorum. İp altta kalıyor. Arada altta kalıyor. Karşıdaki gözeneğin de ortasından batıyorum. Ve üçünü birden çekiyorum. Evet, bu şekilde. Hem gösterip hem yapmak biraz sıkıntı oluyor ama o kadar zor bir şey değil. Tekrar gözeneğin ortasından, karşıki gözeneğin ortasından batırıp tığı üçünü birden çekiyorum. Bir daha ortadan batıyorum. İp aşağıda kalıyor. Karşıdaki gözeneğin de ortasından batıyorum. Üçünü beraber çekiyorum. Evet, bu şekilde. Birleştirme işlemimiz bitti. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.